Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Annemin Örgüleri evinden yine sizlere güzel, gösterişli, şık, harika bir bebek yeleği yapacağız. Yelek modelleri içinde kolay yelek modellerinden hem gösterişli hem güzel hem şık olsun diyorsanız benimle birlikte yapmak isterseniz şöyle BİM'den almış olduğum Sivep Babye batik ipiyle ören bayanın bir ipi arkadaşlar. Bu güzel bebek yeleğini birlikte yapalım. İnanın muhteşem olacak. Bu yeleği kaçırmamanızı tavsiye ederim. 100 gram 350 metre 360 metrelik bir ip, antipiyelik bir ip arkadaşlar. Şöyle renk numaramız da burada mevcut. BİM'den sizler de ip aldıysanız, BİM'den almış olduğunuz hangi iple yaparsanız yapın arkadaşlar bu ipi. Bu modeli çok çok güzel olacaktır, emin olun. Şöyle 3 milim misinalı şiş kullanacağım arkadaşlar. Modelimi ilk başladığımda lastiğimi yaparken de şöyle uzun şişlerimi kullanacağım. 3 milimlik uzun şişlerimi kullanacağım. Evet sevgili hanımlar, bu güzel modeli sizler de benimle birlikte yapmak isterseniz hemen ipinizi şişinizi hazırlayın. Anne adayları, sizler için çok kolay güzel bir model ve sizlerin çok sevdiği milyonlar izlenmiş güzel bir modeli yelek modelimizde sizlere göstereceğim, anlatacağım. Yeleğimizi yapacağız hep birlikte. Bu sizin çok sevdiğiniz yelek modelini bu bebek yeleğinde uygulayacağım. İnşallah sizler de seversiniz ve beğenirsiniz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bu bebek yeleğim izlenirse bebek yeleklerin devamı gelecek. İzlenmezse çok üzülüyorum. İnanın arkadaşlar. İzlenmezse yine modellere devam ederiz. Ama sizler beğenirseniz, talep gelirse, isterseniz bebek yeleklerine devam edebiliriz. Karar sizin arkadaşlar. İzlenirse devam edeceğim. İzlenmezse sizlerden özür diliyorum. Hani emeklerim boşa gidiyor. O yüzden sizlere bağlı arkadaşlar modellerimizin devamı. Evet sevgili hanımlar, şimdi bu güzel yelek modeline buyurun hep birlikte geçelim, hep birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, yeleğimizin yapımına geçelim. Kolay yelek modellerinden, yine annemin örgülerinden sizlere güzel bir modeli başlıyoruz. Evet, şöyle ben lastiğimi ördüm, hazırladım arkadaşlar. İpimi anlatmıştım, söylemiştim. BİM'den almış olduğum iplerden hanımlar, dokusu ve özelliği çok güzel olan bir ip. Hemen şöyle ben ilmeklerimi taktım. Ayraçlarımı yaptım. Videomuz uzamasın diye bir ters bir düz lastiğimi de ördüm arkadaşlar. Evet, şöyle 3 milim şişle yapacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 3 milim şişimizle modelimizi yapacağız, yeleğimizi. 72 ilmek sevgili hanımlar. Önde 14 ilmek kullandım. Arada arttırmam için 1 ilmek kullandım. Kollarda 10 ilmek. Yine kol arttırım için 1 ilmek. Arka için 20 ilmek, yine 1 ilmek arttırdım kol için. Yine aradaki kol içinde burada 1 ilmek arttırdım. 10 ilmek ortada, 14 ilmek. Yani önler 14 ilmek, kollar 10 ilmek, arkamızda 20 ilmek üzere. Arada da 1 2 3 4 tane tek arttırma ilmeklerimizle birlikte 72 tane ilmeğimiz var. Şimdi arkadaşlar hemen yeleğimizin yapımına geçelim. Hemen şöyle sırasıyla sizlere elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Ben şöyle arkadaşlar birkaç sıra, siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Bir ters bir düz lastik yaptım. 72 ilmeğimi ördüm. Şimdi kenar ilmeğimi örüyorum. Burada kenar bandı için arkadaşlar 7 tane düz ilmek kullanacağım. Kenar ilmeğimi aldım. Burada hemen sevgili hanımlar, bir de düğme deliği açmamız gerekiyor tam burada. Düğme deliğimizi de açalım. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın. 2, 1, 2, 3. 3 ilmek düz ördüm. Bakın. Bir kez doluyorum. Burada 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu 7 ilmeğimiz önden de arkadan da düz ilmek olacak hanımlar. Bu bizim kenar bandımız. Şimdi 7 ilmeğimiz vardı. 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Bakın, önlerimizi ayırmış olduk. 14 ilmeğimiz var. Hemen buradan ayracımı çıkardım. Ve burada bakın bir ilmeğim var. Bir kez doluyorum. Burası bizim yeleğimizi büyüteceğimiz nokta. İlmek artışı yapacağımız nokta. Bir kez doladım. Bir düz ördüm.
Şimdi yine arkadaşlar bir kez doluyorum. Hemen buradaki ayracımı alıyorum. Bakın burada hem düz ilmeğin sağında ve solunda artış yaptım. Şimdi kol için 10 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Kol içinde 10 ilmeğimizi ördük. Bakın burada bir şeyimiz var. Hemen aldık. Burada ne yapacağız? Bir dola, bir düz, tekrar bir dolayacağız. Hemen atacımızı, akrafımızı alacağız. Ayracımızı. Bakın doladım. Düz ilmeğin sağında ve solunda dolama yaptım. Şimdi burada arkadaşlar 20 tane düz ilmek örüyorum arka için. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Bakın arka içinde 20 ilmeğimizi ördük. Yine burada ne yapacağız? Agrafımız geldi. Ayracımızı aldım. Bir kez doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Yine ayracım var bakın. Bir kez doluyorum. Bu ayracımı da alıyorum. Arttırma noktalarımız. Şimdi kol için yine 10 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10. ilmeğimi de ördüm. Bir kez doluyorum. Hemen buradan ayracımı alıyorum. Bakın bir düz. Yine doladıktan sonra tekrar bir düz daha örüyorum. Ön ilmeklerimi öreceğim. Hemen ayracımı alıyorum. Dolamamı yapıyorum. Bakın dolamamı yaptım sağında ve solunda. Şimdi 14 düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Evet hanımlar, ayraçlarımızı ayırdık. Arttırmalarımızı da yaptık. İlmek sayımız çoğaldıkça, ilerledikçe sevgili hanımlar, hemen misinalı şişimiz var. Misinalımızı şişimize geçeceğiz. Şöyle misinalı şişimiz var. Şimdi modelimizi yeni başladığımız için normal şişle örüyorum ben 3 milim. Evet, şimdi modelin arkasındayız. Yeleğimizin arka sırasındayız. Ve ilmekleri arttırmış olduğum ilmekler dahil olmak üzere baştan sona kadar tüm ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Başta 7 ilmek düz, sonda da 7 ilmek düz yapacağız arkadaşlar. 1, ortadaki ilmeklerimiz ters olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Haroşa. Bu 7 ilmeğimiz arkadaşlar önden de arkadan da ters olacak. Şimdi sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimizi ters örelim. Sıra sonunda 7 ilmeğimizi düz öreceğiz arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar tüm ilmekleri, arttırdığımız ilmekler de dahil olmak üzere ters olarak örelim. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın arkadaşlar, düğme deliği açtığımız bölüm. Hemen burada 7 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın arttırdığım ilmeği de, düğme deliği yaptığımız zaman doladığımız ilmeği de düz ördüm. 7 ilmeğimizi düz örüyoruz. Evet sevgili hanımlar, bu şekilde devam edip gideceğiz. Kollarımız ortaya çıkıncaya kadar arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi 1, 2, 3,
4, 5, 6 ve 7. Bakın 7 ilmeğimi yine düz ördüm. Arkadan da önden de bu 7 ilmek düz örgü olacak. Şimdi buradaki arttırmaya kadar olan bölümü düz olarak örüyoruz. Evet bakın. Burada ne yaptık? Bir arttırma yaptık. Şurada. Bu arttırmayı örüyoruz. Bakın. Bir kez doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir kez doluyorum. Hemen buradaki ilmeklerimi ve bir önceki arttırmış olduğum ilmekten başlıyorum. Yine burada kollarımız için ilmekleri örmeye başlıyorum. Arttırmaya kadar düz ilmeklerimizi örelim. Evet bakın şöyle arttırma yerini bir göstereyim. Şu şekilde. Evet şöyle arttırmaya kadar ilmeklerimizi örelim. Kaç ilmekle kurduğumuzu başta söylediğim için tekrar etmeyeceğim arkadaşlar. Şu arttırdığımız daha önceki ilmeği düz olarak ördük. Bakın yine ördük. Burada gelip bu arttırmayı gördüğümüzde ördük mü bir kez doluyoruz. Bu bir düz ilmeği örüyoruz. Bir kez doluyoruz. Hemen yanındaki ilmeklerimizi örmeye başlıyoruz. Bir düz ilmeğin sağında ve solunda arttırmalar yapıyoruz. Biz kol genişliğimizi, arka genişliğini ve ön genişliğini bu arttırmalar yoluyla büyütüyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde şimdi diğer arttırmaya kadar devam edelim. Evet. Bakın bir kez doluyorum. Hemen burada arttırmamız var yine. Bir düzümü örüyorum. Bir kez doluyorum. Bir düzümü örüyorum. Diğer düz ilmeklerimi de örüyorum. Diğer arttıracağım bölüme kadar şimdi düz ilmeklerimi örerek devam ediyorum. Evet bakın. Hemen ördüm. Bir düz ilmeğimiz var. Arttırdım. Bir düz ördüm. Arttırıyorum. Hemen buradaki ön ilmeklerimi örüyorum. Evet tüm sırayı düz olarak tamamlıyoruz. Evet sıramızı tamamladık. Şimdi arka sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada yine kenardaki 7 haroşamı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Kenardaki 7 haroşamı ördükten sonra arkadaşlar aradaki tüm ilmekleri arttırdığımız ilmekler de dahil olmak üzere ters örüyoruz. Son 7 ilmeğimize kadar arkadaşlar burada son 7 ilmeğimizi haroşa örgü yapacağız. Evet arkadaşlar son 7 ilmeğimi de ilmeğimiz kaçtı? Evet bu son 7 ilmeğimizi de ne yapıyoruz? Düz örüyoruz. Kenarda haroşa sırası olan bölüm arkadaşlar. Evet şimdi sevgili hanımlar videomuzu uzatmayalım istiyorum. Gördüğünüz gibi bakın kenardaki haroşalarımız çıktı. Hemen burada yine aynı şekilde şu ortadaki bir düz ilmeği gördüğümüz zaman ilmeğimizin sağında ve solunda arttırma yapıyoruz. Bakın şurada şöyle hemen şuradaki bir düz ilmeği gördüğümüzde ilmeği modelimizin sağında ve solunda arttırma yapıyoruz. Arkadan gelirken de arttırdığımız ilmekleri hepsini de ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Kol genişliğimiz ve arka genişliğimiz, önümüz istediğimiz olgunluğa gelinceye kadar yani büyüklüğe gelinceye kadar bu şekilde devam edeceğiz.
Bitirdikten sonra en son sırasında arkadaşlar, yani yeleğimizin roba bölümünü tamamladıktan sonra 3 ya da 4 sıra haroşa örgü yapıp yeleğimizin etek kısmını yapacağız. Alt kısmını yapacağız. Şimdi inşallah anlatabilmişimdir. Dediğim gibi bakın, her şu kesimlerde, her arttırmalarda düz ilmeğin ön yüzden yapacağız sadece. Sağından ve solundan birer ilmek arttırıyoruz. Bakın, doluyoruz, bir düz örüyoruz, doluyoruz. Bu şekilde şu arttırma yerlerinde hep bu şekilde devam edeceğiz. Roba büyüklüğümüzü tamamlayıncaya kadar. Robamı ben şimdi tamamlayıp geleceğim arkadaşlar. Daha sonra sizlerle birlikte etek kısmını ve hemen etek kısmına geçmeden 3 sıra haroşa örgü yapacağız. Orayı da sizlere göstereceğim. Birlikte yapacağız arkadaşlar. Ta oraya kadar tamamlayalım. Şimdi videomuzu uzatmayalım. Evet, roba bölümünün son bölümünde, son sırasında buluşmak üzere. Şimdi ben sizlere veda ediyorum. Tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar, robamızı tamamladım. Şimdi size söylemiş olduğum hemen şu kenarlarda haroşa örgüler yapacağız arkadaşlar. 3 sıra o bölümü yapacağız. Şöyle ben sizlere şurada hemen göstermek istiyorum. Biz artışlar yapmıştık. 2 model üzerinden göstermiştim. Şu bir tane düz ilmeğin sağından ve solundan arttırmalar yaptık. Daha sonra bakın, arttırma yapa bu kadar. Hemen şöyle bir sayalım arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. 18 defa arttırma yaptık ve bu kol genişliğini, ön genişliğini, kol genişliğini ve arka genişliğini oluşturduk. Bakın, o bir ilmeklerimizin sağından ve solundan arttırma yaparak şu örgümüzün, robamızın büyüklüğünü tamamladık. Şimdi tüm ilmeklerimizi sevgili hanımlar, şurada şöyle şu şekilde tüm ilmeklerimizi 3 sıra düz örelim. Bakın şöyle kapanmış halinde göstereyim. Bir yumaktan harika bir bebek yeleği yapacağız arkadaşlar. Daha ipimiz henüz devam ediyoruz. Bakın, bu kadar ipimiz var daha. Şimdi dediğim gibi 3 sıra haroşa örgüsüne başlayalım arkadaşlar. Dediğim gibi burada tekrar bir kez daha söylemek istiyorum. Bu bir ilmeklerin sağından ve solundan arttırma yaparak kol genişliğimizi, şu kol genişliğimizi, ön genişliğini ve arka genişliğini oluşturduk. Şimdi yeleğimizi artık ayıracağımız için kollarımızı 3 sıra haroşa örgü yapmamız gerekiyor. Artık arttırmalarımız bitti. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu şekilde 3 sıra bu arttırma yerlerinde artık hiç arttırma yapmadan düz örgü yaparak 3 sıra haroşa örgü yapacağız. Kollarımızı ayıracağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu şekilde düz örgülerimi örüyorum. Evet, burada sevgili hanımlar hemen bir düğme deliği açmıştık. Bakın, yakayı yaptıktan sonra 12 sıra ördüm. Bakın, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 sıra ördükten sonra, yani kenar bandında 12 haroşa sırası ördükten sonra burada yine bir düğme deliği açtım. 1 2 3 4 5 6 yine bir 12 sıra haroşa örgü yaptıktan sonra yine düğme deliği açacağız. Şimdi önde ve arkada olmak üzere bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz arkadaşlar. Arttırma yok artık arkadaşlar. Hemen tüm ilmekleri düz örerek sıra sonuna kadar ilmeklerimizi tamamlayalım. Hemen şu arttırma yerini göstermek istiyorum. Daha sonra ben 3 sıra haroşa örgümü yapayım. Videoyu uzatmayalım. Desenimizi kurmaya başlayalım. Videomuzu diyorum. Kollarımızı ayıralım. Çok kolay ve güzel bir model arkadaşlar. Bir yumaktan bebek yeleği yapacağız sizlerle. Bakın, şimdi arttırma yerine geldim. Bakın, bu bir ilmeğin sağından ve solundan arttırma yapıyorduk ya. Artık yapmıyoruz. Düz olarak örüyorum bakın. Hiç arttırma yok.
Bu aşağı kısmını da arttıra hemen ön kısmını büyüttük. Kolu büyüttük, arkayı büyüttük. Artık arttırmalarımız yok. Tüm ilmeklerimizi bakın bu arttırma yerine geldiğimizde de düz örgü yaparak tamamlıyoruz. Evet bakın yine arttırma yerine geldik. Gördüğünüz gibi artık arttırma yapmıyoruz. Burada ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Her arttırma yerine geldiğimizde bu şekilde düz öreceğiz. Hemen burada arkadaşlar tamamlayacağız örgümüzü. Burada yine düz örgü. Burada yine düz örgüler yapacağız. Arttırmayacağız. Ve bitireceğiz. Arka sıramızı da yine düz örgü yaparak haroşa örgülerimizi tamamlayacağız. Evet arkadaşlar hemen tüm sırayı her tarafı düz olarak döndüm. Arka yüzündeyiz arkadaşlar. Yine burada da bakın zaten kenarda 7 tane haroşa sıramız vardı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ve yine sıra boyunca hiçbir değişiklik yapmadan tüm ilmekleri düz olarak öreceğim. Bu şekilde biraz önce dediğim gibi 3 sıra haroşa örgüsü çıkaracağım. Daha sonra kollarımızı ve arkamızı, önlerimizi ayıracağız arkadaşlar. Çok kolay bir model. İnşallah beğeneceğinizi düşünüyorum. Hemen şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle. 3 sıra bu şekilde. 4 sırada yapabiliriz arkadaşlar. 3 sırada haroşa örgü yapacağız. Tüm etrafı bu şekilde 3 sıra boyunca dolanacağız. Şu şekilde. Evet şimdi 3 sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar kenardaki haroşalarımızı da şu şekilde yapmış oldum. Kenar kol bandındaki tüm sıramızı bu şekilde döndük arkadaşlar bakın. Şöyle. Şimdi kollarımızı ayırmaya başlayacağız arkadaşlar. Şu şekilde hemen başlayalım. Kenar ilmeğimiz kaçmış. Evet kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bakın 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane kenar bandımı ördüm. Zaten kenar bandımız vardı bakın. Kenar bandımıza devam ediyoruz. 2 4 6 7. Şöyle 2 4 6 7. Şimdi burada bu kenar bantlarını da sayıyorum. 7 33 ilmek örüyorum. Şöyle 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. Evet önümüzün bakın ön ilmeklerimizin 33 ilmeğimizi ördük. Şimdi burada bizim artık hemen şöyle göstereyim. Bir önceki model sıramızda bakın şu düz ilmeklerin gittiği sıra vardı. Bakın şu şimdi 30. ilmek şu düz olan ilmek. Şimdi arkadaşlar diğer şuradaki bakın şuradaki düz ilmeğe 33 burada kol aradaki kolumuzun aradaki ilmeklerimizi hepsini kesiyoruz. Şu çizgiye kadar bu çizgide dahil olmak üzere. Şu çizgide dahil olmak üzere. Şimdi hepsini keselim. Kol ayrımını yapalım arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Bakın iki ilmeği birlikte aldım. Saymayacağım arkadaşlar. Zaten bir ölçümüz var. 2 ilmekleri şu şekilde keserek sıra sonuna kadar örüyoruz. Bakın. Hiç saymamıza gerek yok. Burası bizim kolumuz. Dediğim yere kadar birlikte keseceğiz arkadaşlar. Videoyu uzatmamak için şöyle birkaç ilmek daha göstereyim. Bu şekilde
kesim yapalım. Kolumuzun ayrıntısını ortaya çıkaracağız. Bakın 2 2 2 2 ilmeklerimizi kesiyoruz. Ve şöyle bir görüntümüz var bakın. Şöyle bir görüntü var. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar buraya kadar ilmeklerimizi keselim. Evet arkadaşlar bakın kolumuzu kestik. Hemen burada önümüzü yapmıştık. Burada da kolumuzu şöyle kestik arkadaşlar. Hemen şimdi arkamızı örmeye başlayacağız arkadaşlar. Yine burada sevgili hanımlar kol kısmına gelinceye kadar şuraya kadar tam bu düz örgünün üstüne gelinceye kadar buraya kadar yine burayı örüyoruz. Kola geldiğimiz zaman yine kesim yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi o kesim yerine kadar örelim. Tek düz ilmeğin olduğu yere kadar arkadaşlar. Düz ilmeklerle örelim. Evet yine bakın şu çizgimizi takip ediyorum. Şu çizgimizi takip ettiğimiz zaman şöyle arkadaşlar. Hemen bu ilmekten itibaren bakın şu çizginin hizasında bakın. Bu ilmekten itibaren şu aradaki kol bölümünü yani bu bölümünü keseceğiz arkadaşlar. Yine buradaki çizgi ilmekte dahil olmak üzere ilmeği keseceğiz. Yani hep çizgileri kesimler alıyoruz arkadaşlar. Çizgiler diyorum yani bir tek düz ilmek ördüğüm ilmekler arkadaşlar. Şöyle yine bak 2 ilmeği bir alıyorum. 2 ilmeği bir alıp bir örüyorum, kesiyorum. Şu şekilde 2 ilmekleri beraber tekrar 2 ilmekleri beraber 2 ilmekleri beraber örüyorum. Dediğim gibi bakın böyle kesimi yapıyoruz. Şimdi buradaki tek ilmeğimize dahil olmak üzere keseceğiz. Evet yine öne geldik arkadaşlar. Burada önlerde 33 ilmeğimiz vardı. Kollarımızı kestik. Bakın şu kollarımızı kestik. Arkayı da saymadım arkadaşlar. Kesecek olduğumuz yerler belliydi bakın. Şu düz ilmeklere kadardı bakın şu şekilde. Şimdi yine arkadaşlar kenar ilmeğimi aldım. Tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örüyorum. Koltuk kesimlerimizi yaptık. Şimdi koltuk altında bir arttırmamız olacak. Yine onu göstereceğim. Sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Evet bakın şöyle kollarımızı ayırdık arkadaşlar. Şöyle kollarımız ayrıldı. Şimdi burada kollarımızın arasındaki birleştirmeleri yapacağız. Hemen başlayalım. Evet kenardaki 7 hattımızı örüyoruz. Artık kollarımızı birleştireceğiz. 1 2 3 4 5 bakın 2 4 5 6 ve 7 2 4 6 7 tane kenar patımı yaptım. Şimdi buradan yine ters yapıyorum arkadaşlar. Model kuracağız artık arkadaşlar. Modelimiz de 5 ve 5'in katlarından oluşacak arkadaşlar. Kuracağımız model 5 ve 5'in katlarından olacak. Eğer ilmeklerimizi kestikten sonra ilmeklerinizde eksilme varsa ilmeklerin hemen sağından veya solundan arttırabilirsiniz. Fazla geldiyse kesebilir, eksik geldiyse de birkaç ilmek ilave edebilirsiniz. Evet şöyle örüyorum arkadaşlar. Videoyu uzatmak istemiyorum. Evet bakın kol kestiğimiz yere geldik arkadaşlar. Şimdi burada sevgili hanımlar bakın. Yeleğimizin önünü ördük. Burada 4 tane ilmek ilave ediyorum. Bakın. 1 2 3 ve 4. Koltuk altında bir kasılma ve gerilme olmasın diye bunu yapıyoruz. Artık kolumuz oluştu bakın. Hemen arka ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Şu şekilde. Artık kolumuzu ayırdık. Bu şekilde bakın 4 ilmek yaptık. Şöyle kolumuzu ayırdık. Arka ilmeklerimizi de ters olarak örüyoruz. Arka ilmeklerin bittiği noktaya kadar
Şuraya kadar, yani buraya kadar bütün ilmeklerimizi ters örelim. Buradaki tüm ilmeklerimizi ters örelim. Evet, yine diğer koltuk kesimine geldik arkadaşlar. Bakın burada. Diğer kolumuzda ne yapmıştık arkadaşlar? Arada 4 tane ilmek artışı yapmıştık. Bu kolumuzda da aynı şekilde 4 tane ilmek yapacağız ki kolumuzda kasılma olmasın. 1 2 3 ve 4. 4 ilmeğimi taktım. Artık kollarımı da ayırdım. Bitti arkadaşlar. Hemen ön tarafını da şu şekilde örmeye başladım. Bakın birleştirdik artık. Kolu da ayırdık. Bütün ilmeklerimi sıranın sonuna kadar ters örüyorum. Sıra sonunda 7 ilmeğimi düz örüyorum. Evet, sıra sonunda bakın 2, 4, 6, 7 ilmeklerimizi ters örmüştük. Kenar patlarımızı 7 tane düz ilmek örüyoruz. Evet, kenar patımı da ördüm. Evet sevgili hanımlar, şimdi artık modelimizi kuracağız desenimizde. Bu kenar patları hiç bozulmayacak. 5 ve 5'in katlarından oluşan ilmeklerle deseni kuracağız. 7 tane burada kenar patı olacak. 7 tane diğer kenar patı olacak. Bu kenardaki 7 ilmekler haroşa olacak. Her iki tarafta da bakın bu 7 tane haroşa ilmek olacak. Şu ortadaki haroşaların ortasındaki ilmeklerinde desen kuracağız. 5 ve 5'in katlarıyla. İlmeklerinizde eksik çıkarsa hemen ilmeklerin arasından bir ilmek alarak tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Fazla da olursa 2 tane veya 3 tane, bir tane kesebilirsiniz. 5 ve 5'in katlarını oluşturursunuz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi artık yeleğime desen kuracağım arkadaşlar. Şöyle 7 tane haroşamı örüyorum. 2, 4, 6, 7. Bakın 2, 4, 6, 7. Kenar patım olan 7 tane haroşamı ördüm. Şimdi 3 tane ters örüyorum bakın. Deseni kuruyoruz. 1, 2, 3. 3 ters ördüm, 2 düz. 1, 2. Tekrar 3 ters, 1, 2, 3. 3 ters, 2 düz. 1, 2. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde bakın kenar patını yaptıktan sonra 3 ters 2 düz, 3 ters 2 düz olarak devam edecek. Böyle 3, 1, 2, 3. 3 ters 2 düz. 1, 2, 3 ters 2 düz. 1, 2. Hemen bakın 2 düzümüzü yaptık. 3 ters. 1, 2, 3. 2 düz. 1, 2. 2 düzümü ördüm. Şimdi arada yine 3 tane ters ilmek örüyoruz. Şöyle bir. Arada arttırmış olduğumuz ilmekler vardı bakın. O ilmeklerimize denk geldi. 2, 3. 3 ters ördüm, 2 düz. 1, 2. 2 düzü ördük. Şimdi yine burada 3 ters. 1, 2, 3. 2 düz. 1, 2. Evet arkadaşlar, bu şekilde 3 ters 2 düz olarak son 7 ilmeğimizi haroşa yapıyoruz. Yeleğimizin sonunda son 7 ilmeğimiz haroşa olacak. Buraya kadar 3 ters 2 düz olarak sırayı tamamlayalım. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi modelimizin arka yüzünde de arkadaşlar ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Modelin ikinci sırasındayız. Şöyle 1, 2, 3, 4,
5, 6 ve 7. 2, 4, 6, 7. Kenardaki 7 tane düz ilmeklerimi yaptım. Şimdi 3 düz 2 ters. 1, 2, 3. Bakın 3 düz 2 ters. 1, 2, 1, 2, 3. Şimdi modelimizi kuruyoruz. Tekrar bakın 3 düz yaptım 2 ters. 1, 2, 1, 2, 3 düz 2 ters. 1, 2. Evet, sıra sonuna kadar da bu şekilde arkadaşlar arkasında 3 düz 2 ters 3 düz 2 ters olarak devam edelim. Şimdi son 7 ilmeğimizi düz haroşa örgü yapacağız. Bu kenar patımızı yapacağız. Ortadaki modellerimizi örelim. Evet arkadaşlar, yeleğimizin 3. sırasında şöyle bir görüntümüz oldu bakın. 3. sırasında yapacağımız işleme dikkat edelim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın. Yine 7 tane düz haroşamı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane düz ilmeğimi ördüm. 2, 4, 6, 7. Şimdi burada 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3. Bakın 3 ters ilmeğimi ördüm. Burada şimdi 2 tane düz ilmeğim var bakın. 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. Hemen öndekini arkaya, arkadakini öne alıyorum. Şu şekilde. Bakın birinci ilmeğimi bir kere ördüm. Doladım. Bir kere daha ördüm. Bakın bir ilmekten 3 ilmek yaptım. Hemen önündeki ilmeği de düz ördüm. Şimdi arada 1, 2, 3 tane ters ilmeğim var. Şimdi bir modelimizi daha kuralım. Şimdi 2 tane düz ilmeğim var bakın. 1, 2. Hemen 2 ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Şöyle. Bir kere ördüm. Doladım. Bir kez daha ördüm. Hemen öndeki ilmeğimi ördüm. Modelimizin 3. sırasında bakın bu işlemi yapıyoruz. Şimdi 1, 2, 3 ara ilmeğimi, ters ilmeğimi ördüm. Evet şöyle hanımlar. Şimdi yine 2 düz ilmeğim var. 1, 2. İlmeklerin yönünü çeviriyorum. Yer değişikliği yapıyoruz. Bir düz ördüm, bir doladım, bir kere daha ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Yanındaki ilmeği de düz olarak ördüm. 2 ters. Bu şekilde arkadaşlar 2 düz ilmeklere geldiğimizde 2 ilmeğin yönünü çeviriyoruz. Ara ilmeğimiz olan 3 tersi yapalım. 2 ters dedik. 2 düz ilmeğin hemen şöyle bakın yönlerini çeviriyoruz. Öndekini arkaya, arkadakini öne alıyoruz. Öne taktığımız ilmekten bir ilmek alıyoruz. Doluyoruz. Bir ilmek daha alıyoruz. Bir ilmekten 3 ilmek almış oluyoruz. Hemen yanındaki ilmeği de düz ördüm. Yine ara ilmeğim olan 3 ters örüyorum. 1, 2, 3. Bakın 2 düz ilmeğim var. Hemen yönünü çevirdim. Hemen öndekini arkaya, arkadakini öne alıyorum ve takıyorum. Bir ilmek düz örüyorum, doluyorum, bir kez daha örüyorum. Yani bir ilmekten 3 ilmek elde ediyorum ve bir düz örüyorum. Şimdi arada 3 ters. 1, 2, 3. Yine 2 düz ilmeğimiz var. Bakın modelimizi kuracağımız. Hemen şu boşluğumuza denk geldi. Tabi ilerleyecek burası da. Hemen yönlerini çevirdim. Öndekini arkaya, arkadakini de öne aldım arkadaşlar. Birinci ilmeğimi ördüm, doladım, bir daha ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek elde ettim ve düz ilmeğimi ördüm. 2 ilmek ters. Pardon, 3 ilmek ters. Yine düz ilmeklere gelince aynı şekilde arkadaşlar devam ediyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Evet, modelimizin 4. sırasında ve arka sırasındayız. Kenar patımız olan 7 patımızı örüyoruz. 7 haroşamızı. Kenar patı da deniyor arkadaşlar. Kenar bandı da. 2, 4, 6, 7. Kenar haroşalarımı ördüm. Şimdi mod ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3. 3 düz. Burada bakın bir ters bir de 3 ilmeğim var.
Bir ilmekten 3 ilmek aldık. Bir tane de düz ilmek örmüştük. Hemen şöyle bir tane ters örüyorum. Bir ilmekten 3 ilmek aldığım ilmeğin 3'ünü birlikte ters örüyorum. Bakın bir ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmekten pardon. Bir an yanlış yaptım sandım arkadaşlar. Bir ters ördüm. 3 ilmekten bir ilmek elde ettim. 3 ilmeği birlikte topladık. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Bakın. Şimdi yine burada bir ilmekten 3 ilmek yaptığımız ilmek, bir tane de fazla ilmeğimiz var. Bir tane ters örüyorum. 3 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. 1, 2, 3. 3 düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Bakın bir ilmekten 3 ilmek aldığımız ilmeğin 3'ünü birlikte örüyorum. Şimdi yine 1, 2, 3. 3 düz ördüm. Burada bir ilmekten 3 ilmek aldığımız ilmek ve yanındaki ön yüzde düz ilmeğimiz vardı. Arkada bir tane ters örüyorum. 3 ilmeğin 3'ünü birlikte örüyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Gerçekten çok kolay ve güzel bir model oluyor ilerleyince. Hemen bu şekilde bakın. Hemen 3 düz, modelin arka yüzü burası arkadaşlar. Arkasında da bir tane ters, 3 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde desenimizi örelim arkadaşlar. Evet, modelimizin 4. sırasında bu şekilde tamamladık. Şimdi modelin 5. sırasındayız arkadaşlar. Modelin 5. ve 6. sıraları çok kolay arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın. Tüm sırayı düz olarak örüyorum. Bakın, kenar ilmeğinden sonra kenar patım 7 tane düz ilmekti zaten. 7 tane düz ilmeğin dışında 2, 4, 6, 7. Bakın, modelimizin 5. sırasında 7 tane kenar patını yaptıktan sonra tüm ilmekleri ters olarak örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Modelin 5. sırası ve tüm ilmeklerimiz düz arkadaşlar. Hiçbir işlem yok. Arkasında da arkadaşlar tüm ilmekleri ters yapıp modeli tamamlayacağız. Bakın, modelin şöyle 5. sırasındayız. Modelin arka yüzünde de 6. sırasında da sevgili hanımlar tüm ilmekleri ters öreceğiz. Bir desenimiz 6 sıradan oluşuyor arkadaşlar. 6 sırada bir kendini tekrar eden deseni uygulamış olacağız. Şimdi arka sırasından da tersimi örüp geleyim. Daha sonra ben desenlerimi ilerleteceğim. Modelimi, yeleğimi büyütüp sizin yanınıza tekrar geleceğim arkadaşlar. Evet, tüm sırayı düz örelim. Evet, modelimizin 5. sırasında bu şekilde tamamladım arkadaşlar, bakın. Batik ipimle de çok güzel oldu. BİM'den aldığım bir ip arkadaşlar. Bu ipimi renk başka da aldım. BİM'den aldığım bir ip. BİM'den aldığımız bir iple bakın harika bir yelek yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım 7 tane kenar patı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane kenar haroşamı yaptım. 2, 4, 6, 7. Burada da sıra sonundaki 7 haroşaya kadar tüm ilmekleri ters örüyorum arkadaşlar. Modelimin 6. ve son sırası. Bakın, tüm ilmeklerim ters. Kenar bandımıza kadar sıra sonunda 7 ilmek kalıncaya kadar burada hepsini ters yapalım. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi ben bir model hazırlamış oldum. Tabi modelimiz ilerledikçe kendini gösterecek, çıtı pıtı, çok narin ve güzel bir model. Şöyle gördüğünüz gibi bakın, kolumuzu da oluşturduk. Gerçekten desenimizi de kurduk, bakın. Şöyle desenimizi de kurduk, yeleğimizi de kurduk. Muhteşem oldu sevgili hanımlar. Gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum, bakın şöyle. Evet, şimdi ben modelimi arkadaşlar, birinci modelimi nasıl kurdum şöyle bir kez size göstereceğim. Şimdi birinci modeli kurduğum gibi ikinci modeli kuracağım. Sadece ben birinci sırasını, yani row 1'ini hazırlayacağım.
Siz birinci modele bakaraktan tekrar devam edebilirsiniz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın 1 2 pardon 1 2 3 4 5 6 ve 7. 1 2 3 4 5 6 7. Kenar patımı yaptım. 3 tane ters. 1 2 3. Bakın 3 tersi ördüm. 2 düz. 1 2 3 ters. 1 2 3 2 düz. 1 2 1 2 3 2 düz. Evet hanımlar, modelimiz, ikinci modelimizde bu şekilde kuruyoruz, devam ediyoruz. Birinci modelimi nasıl kurduysam ikinci modelimi de aynı şekilde kuruyorum. Model ilerledikçe kendini gösterecek. Hemen ben sizlere şöyle bundan önceki yapmış olduğumuz video çalışmamızda bu deseni hazırlamıştım. Onu göstermek istiyorum. Evet hanımlar, sizlerin çok beğendiği şöyle bu güzel modelimiz vardı. Şu anki yelek çalışmamızdan önceki yayınlamış olduğum videodaki modelin yapılışını anlatmıştım zaten, sizler yapan arkadaşlarımız biliyordur. Bu modelin çalışmasını sevgili hanımlar, görmüş olduğunuz bu modelin çalışmasını yeleğimize uyguluyorum. Evet hanımlar, sizler de benimle birlikte bu güzel modelin yeleğin yapımına devam edin diyorum. Ben yeleğimi biraz ilerletip hemen şu lastik bölümünde, aşağıda lastik bölümünde tekrar buluşalım diyorum. Oraya gelinceye kadar ben etek kısmını yeleğimin ilerletip geliyorum. Evet, şöyle son kez kenar patlarını unutmayalım. 7 tane burada, 7 tane de bu kenarda yapacağız arkadaşlar. Bunları karıştırmayalım modelimizle. Modelimiz şöyleydi. Evet, çok güzel oldu sevgili hanımlar. Renkler de muhteşem oldu. Şöyle. Ben çok beğendim. Modeli biraz ilerletip gelecektim ama şöyle bir göstermek istedim size. Şöyle hanımlar. Evet, şimdi modelimi ilerletip geliyorum. Evet arkadaşlar, yeleğimizin etek kısmını da hazırladım. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle bir yumaktan bakın bu kaldı. Şimdi lastik şu alt bandaj bölümünü, bant bölümünü yapacağız, kenar bölümünü. Gördüğünüz gibi burada size ben bir model anlattım. İkinci modelinde nasıl kurulduğunu göstermiştim. Şimdi modelimizin şurada yapmış olduğumuz gibi bakın arkadaşlar, kenar bandı yaptık ya. Burada da kenar bandımızı yapacağız ve yeleğimizi düğmelerini dikip bitireceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi 9 ay, 1 yaş, 1,5, 2 yaşa kadar olabilecek bir bebek yeleği yaptık. Gerçekten yeleğimiz de muhteşem oldu arkadaşlar. Modelimiz de muhteşem oldu. Şimdi arkadaşlar 3 sıra, 4 sıra, kaç sıra yapıyorsanız düz örgüler yapacağız. Evet, şöyle ben düz örgüme başlamıştım birinci sırasını. 3 sıra ya da 4 sıra lastik, artık siz kalınlığını nasıl istiyorsanız arkadaşlar. Her tarafını düz, önden ve arkadan 4 sıra düz haroşa örgüsü yapacağız. Ya da dilerseniz bu yakasında yaptığımız gibi bir ters bir düz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Haroşa örgü de yapabilirsiniz. Şimdi tüm sırayı düz öreceğim arkadaşlar. Önden ve arkadan bu şekilde düz örerek 4 sıra haroşa örgü ya da 5 sıra haroşa örgü yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar, bir şöyle bir göstermek istedim yine. Buradaki haroşa örgü gibi olacak ama bakın şöyle haroşa örgülerimizden 4 sıra 5 sıra, siz kaç sıra istiyorsanız o şekilde yapın. Tüm yani yeleğimizin alt kısmı, yani lastik bölümünü tamamladıktan sonra düğmemizde dikelim. Yeleğimizi hazır hale getirelim. Evet hanımlar, yeleğimiz bitti. Gayet şık ve güzel oldu gördüğünüz gibi. Birlikte güzel bir yelek yaptık. Bebek yeleği. Bir yumaktan bir bebek yeleği oldu hanımlar. İpimiz bu şekildeydi sevgili hanımlar. Şöyle sizlere şeyini de vermiştim ama BİM'den aldığım bir ipti arkadaşlar. 100 gramlık, bakın 360 metrelik bir ipti. Bir bebek yeleği çıktı. Şöyle bu kadar da arttı arkadaşlar bakın. Ve yeleğimiz 1-1,5 yaşa kadar, yani 9 ay 1,
6 ay, 9 ay ve 1-1,5 yaşa kadar da olabilecek bir bebek yeleği oldu hanımlar. Gerçekten oldukça güzel, şık, gösterişli. Bakın şöyle. Şöyle yuvarlak yaka yaptım arkadaşlar. Nasıl yapıldığını videomuzun başından sonuna sizlere gösterdim. İnşallah anlaşılır olmuştur. Düğme deliklerimizi de ayarladık. Birlikte onların yapılışını gösterdim. Sizin çok sevdiğiniz bir model vardı arkadaşlar kanalımda. O modelin desenini uyguladık. Harika oldu. Gerçekten çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Şöyle açılımını da yeleğimizin görelim arkadaşlar. Evet, hep yorumlarda yuvarlak yaka bebek yeleği nasıl yaparım diye siz soruyordunuz. Bakın arkadaşlar, yuvarlak yaka bebek yeleği nasıl yapılıyor? Yakadan başlamalı. Sizlere bunu gösterdim. Çok kolay ve güzel. Şöyle bakın, modelimizin açılmışı da bu şekilde. Evet, şöyle arkadaşlar, gerçekten hem güzel hem şık. Şöyle göstermek istiyorum. Yeleğimizin arka kısmı şöyle bol dökümlü oldu arkadaşlar. Şöyle. Bu deseni sizler çok sevmiştiniz arkadaşlar. Milyonlar izlemişti. Sizin o sevdiğiniz desenin yelek modelini yapmamı istediniz ve ben de buyurun sizlere hazırladım. İnşallah sevmişsinizdir bebek yeleğimiz arkadaşlar. Bakın şöyle ilik evleriyle birlikte her şeyde şöyle bitişinde de haroşa örgülerimizi, lastiğimizi yaptık. Evet sevgili hanımlar, videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Gerçekten modelimizi beğendim. İnşallah beğenmişsinizdir. Eğer modelim, yeleğim izlenirse arkadaşlar devamı gelecek. Eğer izlenmezse hayal kırıklığına uğruyorum bazen. O kadar özeniyorum. İzlenmiyor, üzülüyorum. Küçük küçük yapmış olduğum dilimler, parçalar. Sizler modelleri daha çok istediğiniz için modelleri paylaşıyorum. Ama benden böyle bütün işte istiyorsanız, izlenirse arkadaşlar devamı gelecek. Ama izlenmezse de sevgili dostlar, sevgili takipçiler, yani emeğim boşa gidiyor. Onun için yapmayabilirim. Ama izlenirse mutlaka devamı gelecek. Bakın her yönden sizlere gösteriyorum. Gerçekten çok güzel ve şık oldu. Bakın yaka kesimlerini de sizlere gösterdim. Evet hanımlar. Bir ipten bir bebek yeleği 0-6 ay, 9 ay, 1-1,5 hatta 2 yaşa kadar olabilecek bir yelek yaptık. Eliniz çok sıkı olursa hanımlar 1,5 yaşa kadar olur. Ama hani salık bir eliniz varsa aynı ilmeklerle 2 yaşa kadar yapabilirsiniz. Evet sevgili hanımlar, bugünkü desenimiz buydu. Modelimiz buydu. İnşallah beğendiğinizi düşünüyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz çok mutlu olurum sevgili hanımlar. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Evet, kolay yelek modellerinden yine sizlere kolay bir bebek yeleği yaptık. İnşallah sizler de beğenirsiniz, seversiniz. Benimle birlikte bu güzel yeleği yaparsınız arkadaşlar. Kolay yelek modellerinden. Evet sevgili hanımlar, Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Sizlerin sevdiği, hoşunuza giden, beğendiğiniz bir modeli sizlere sundum. İnşallah beğenmişsinizdir diyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın diyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Yeleğim hakkında düşüncelerinizi de yorumlarda görmek isterim sevgili hanımlar. Hoşça kalın.